Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ince hesapta satılan hazır oyuncu bilgisayarı incelemesini yapacağız, yorumlayacağız. Tabii ki sizlerin şu anda ekranda gördüğü üzere dolar kurunun 11 liranın altına inmiş olduğundan dolayı fiyatlarında gitgide ucuzlayacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki şu anda fiyatları biraz inmiş durumda. Videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiş sağlayalım. Değerli dostlar, ince hesapta Clock isimli başlığında da sizlerin de gördüğü üzere fiyatı 8400 lira olarak bir fiyat görülmektedir. Oyuncu bilgisayarı harici bir ekran kartı var üzerinde, bilginiz olsun. Hemen teknik özelliklerine tek tek parçalara bakalım. Ben elimden geldiği kadar resmi sitelerden sizlere ürünlerin de incelemelerini yapmaya çalışacağım. Değerli dostlar, ilk ürünümüz işlemci AMD Ryzen 3 1200'ü kullanmakta. 3.1 GHz'lik bir işlemci. Buradaki hemen kendi ince hesapta şunu yazıyor: tray işlemci, yani tepsi olarak geçiyor. Bunlar daha çok 12'li 24'lü halinde gelen işlemciler, ama ben yine resmi sitesinden sizlere devam edeceğim. Arkadaşlar, resmi sitesinde kutulu işlemci olarak bakıyor ama yazıyor, ama buna biz bakmıyoruz çünkü tray olduğunu söylemiştik. Hemen bakalım teknik özellikleri. Çekirdek sayısı arkadaşlar 4 tane iş parçacığı var. Temelde 3.1 GHz'den 3.4 GHz'e kadar güzel bir şekilde frekans arttırımı yapabiliyoruz. 8 MB'lık cache belleği olan bu bir işlemcimiz 65 Watt'lık bir enerji tüketimini sağlıyor. Tabii ki dışarıya verdiği ısı olarak ise 95 santigrat derece tekamül etmektedir. Yani standartlarda orta seviyede bir sıcaklık olduğunu görebiliyoruz. 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisine sahip olan bu işlemcimiz 2017 yılında piyasaya sürülmüş durumda. Aynı zamanda RAM tarafında ise DDR4 teknolojisini kullanıyor ve 2667 MHz'e kadar bir frekans desteğini sağlamaktadır. Değerli dostlar, bir sonraki ürünümüz anakartımız Gigabyte'ın bir anakartını kullanıyor. B450 serisini, yani Yonga setini kullanan bu anakartımıza baktığımız zaman da gayet bizim işimizi görebilecek değerlerde, özellikle de sağlıyor. Arkadaşlar, PS2 klavye ve mouse oluyor şurada portlarda. Aynı zamanda VGA, DVI, HDMI bağlantıları mevcut. Toplamda arka tarafta 6 tane USB portu var. Bir tane RJ45 network kablosu çıkışı var. Aynı zamanda da mikrofon giriş, line in giriş ve hoparlör çıkışı var. Anakartımıza hemen şu şekilde bir baktığımız zaman kendi fotosunda arkadaşlar RGB LED başlığı var. Bakın şurada görüyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Yani bu ne demek oluyor? Oynadığımız oyuna göre, dinlediğimiz müziğe göre, izlediğimiz filme, diziye göre kasadaki fanların, yani RGB'li fanların ona göre renklerinin yanıp sönme, tempolara göre hareket etme özelliği var. Kasanıza güzel bir şekilde can getiriyor. Aynı zamanda anakartımıza M.2 soket bağlantısı var. Ya bu demek oluyor ki harici bir NVMe hard disk bağlayabiliriz, ama 42, 60 ve 80 bağlantılı, yani boyutlarına destekliyor, bilginiz olsun. 2 tane RAM çıkışımız var. Bağlantı soketi var. DDR4 teknolojisini kullanan. Aynı zamanda SATA 3 bağlantısı var arkadaşlar. 6 GB per saniye veriyor. 4 tane mevcut. Dilersek 3 tane hard disk, 1 tane CD-ROM ya da 4 tane hard disk rahatlıkla bağlayabiliriz. Aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar, buradaki M.2 soketinin veri transfer hızı direkt omuriliğe bağlı olduğu için 32 GB per saniyeye kadar bir bağlantı var. Bizim hazır sistem olduğu için bu hard disk üzerine gelmiyor. Bize normalde 2,5 inçlik bir SSD geliyor, ama dilerseniz dediğim gibi M.2'ye geçerseniz, ki çok tavsiye ediyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. Mükemmel bir veri transfer hızı karşımıza çıkartmış oluyor. Anakartımızın teknik değerlerine bakacak olursak AMD Ryzen 5000 serisini rahatlıkla desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda G serisini destekliyor. 3. jenerasyon Ryzen'lar ve 2. jenerasyon, 1. jenerasyon gibi değerleri bütün işlemcilerimizi destekliyor. Yani bizim bunun altındakine yapmaya gerek yok, ama üzerinde bir seviyede bir işlemci alacak olursak biz tabii ki anakartımız bunu destekliyor. Bu da çok ileriye dönük bir yatırım. Aynı zamanda 64 GB'lık RAM desteği var maksimum. 2 tane 32 olarak bağlamamız gerekiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. RAM desteği olarak ise overclock'ta 3.6 GHz'lik bir bağlantıya sahip. Bir sonraki parçamız RAM Acer Panther kullanıyor arkadaşlar. Bir tane 8 GB'lık. Ben resmi sitesine girdim, fakat resmi sitesinde çok spesifik bir değerleri yok. Daha geniş böyle yelpazesi anlatıyor. O yüzden yine ince hesabın kendi
sitesinden gideceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Öncelikle değinmek istediğim bir şey var. RAM'lerde RGB yok. Yani bir ışıklandırma söz konusu değil. Bilginiz olsun. Aşağı doğru indiğimiz zaman teknik değerlerini hemen sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. RAM'imiz aslında çok iyi. Çünkü XMP 2.0 desteği var. Bu da overclock desteğini karşımıza çıkartmış oluyor. Dilersek şu kod üzerinden de RAM'imizi araştırabiliriz. 3.2 GHz'lik bir frekansı var. 8 GB olduğunu söylemiştim. Gecikme değeri 16 oluyor, geçiyor arkadaşlar. XMP değerinin olduğunu söylemiştim. Soğutucusu var. Bu zaten çok önemli bir şey. Eğer soğutucu olan bir RAM alırsanız daha performanslı, yüksek yüklerde bile rahatlıkla sizin işlerinize cevap verebilecek bir değeri karşımıza çıkartmış oluyor. Aynı zamanda sertifikalar burada bir mevcut arkadaşlar. Yani bizim RAM'imiz aslında çok iyi bir şekilde yapılmış. Sizlere tavsiyem şudur. Bir tane daha bu RAM'den alırsanız daha rahat işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Oyunlarda dahi rahatlıkla sizin işlerinize, oyunlarınıza takılmadan performanslı bir şekilde bizim isteklerimize cevap verecek bir sistem karşımıza çıkartmış olur. Ama bu haliyle bile rahatlıkla oyunlarımızı kullanabiliriz. Sıradaki parçamız harici bir ekran kartı var. GeForce'un GTX 1650 var arkadaşlar. Şu kod üzerinden aramanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kod üzerinden geldik biz de. 2 tane fan olması gayet uygun. Çünkü yoğun performanslarda, ısılarda rahatlıkla soğutacak ki bizim isteklerimizi karşımıza getirebilecek. Teknik değerlerine geçecek olursak çekirdek saati ise 1710 MHz'miş arkadaşlar. Bu referans kartı olarak yani temelde ise 1665 MHz'lik bir frekans değerine sahip oluyor. CUDA değeri 896. Bu tamamen render yapacak arkadaşlar yakından ilgilendiren odacık sayısı. Hafıza saati ise 8002 MHz'ye geçiyor. Hafıza boyutu 4 GB'lık bir RAM'e sahip ve GDDR5'i teknolojisini kullanıyor. 128 bitlik bellek yoğunluğuna sahip ve 128 Gbps/saniyelik bellek band gelişine sahip arkadaşlar. Çoklu görünüm yani aynı anda 3 tane görüntü alabilirsiniz. İster 2 tane monitör bir projeksiyon gibisinden yani 3 tane görüntü aynı anda alabiliyorsunuz. PCB formu dediğimiz bu anakartının formatı ise ATX yapıya sahip arkadaşlar. Uyumluluk olduğu anlamına geliyor. Önerilen power supply 300 olarak karşımıza çıkartmış watt değeri olarak. DisplayPort var. 2 tane de HDMI port bağlantısı mevcut. Eğer ki evinizde iyi bir bilgisayar yok ise ve bilgisayar alacaksanız ve tabii ki fiyatına da bakacak istiyorsanız ki zaten bizim her zaman bütçe olarak öncelik sanıyoruz. Bu bilgisayarda mutlaka bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sıradaki parçamız arkadaşlar depolama birimi az önce de söylediğim gibi 2.5 inçlik bir hard disk kullanıyor. Bu da Kingston'ın A400 240 GB'lık bir boyuta sahip. Düşük mü? Düşük aslında. Eğer ki siz bir hard disk, ikinci hard disk alacaksanız sizlere tavsiyem bir tane M2 hard diski alın. Bunu ikinci hard disk olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu hard diskimizin teknik değerine bakacak olursak 500 MB ile 350 MB'lık bir yazma okuma hızına sahip yani maksimum olarak geçiyor. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman yine bütün değerleri burada görebiliyoruz. Ben resmi sitesinden de sizlere göstermek istiyorum. Kingston'ın kendi resmi sitesinden şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim hard diskimiz 240 GB'lıktı. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman bütün değerleri burada yer almaktadır. Tahmini ömür olarak ise 1 milyon saatlik bir kullanma değer, bir eşdeğer bir saat bizlere geçiyor ki bu da zaten 1 milyonluk saatlik bu hard diskin yazma okuma hızını anlamına gelmektedir. Bir de yazılan toplam byte olarak 80 terabaytlık yine bir ömür karşımıza çıkartmışlar. Bu da çok yüksek bir değer aslında. Sıradaki parçamız kasamız Hyper-Z diye geçiyor. Kendi resmi sitesine bir türlü ulaşamadım. Yani vardır mutlaka ama ve lakin tabii ki yine ince hesabın kendi sitesinden gideceğiz. Biraz daha ayrıntılı bir şekilde Power Supply'a değineceğim arkadaşlar. Hyper-Z'nin 3 tane 120'lik gökkuşağı dediğimiz fanlara sahip 3 tane. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman kasamız gayet başarılı bir kasa olduğunu görüyorsunuz. Ön tarafı mesh şeklinde ızgaralı yapılmış. Bu çok iyi bir özellik açıkçası. Çünkü bütün havayı alıp arka taraftan hızlı bir şekilde sistemimizi soğutacak anlamına gelmektedir dostlar. Teknik değerlerine bakacak olursak ATX, Micro ATX ve ITX anakartlarını destekliyormuş. Kasamızda bir tane 3.5'luk, 2 tane de 2.5 inçlik depolama birimi yani hard disk toplamda 3 tane hard diski rahatlıkla buraya montaj yapabiliyoruz. Ön tarafta az önce dediğim gibi 3 tane 120'lik dahili bir fanı var.
Arka tarafta ise egzoz fanı var. Bir tane 8 santimlik koymuşlar arkadaşlar. Üst tarafta fanımız yok ama dileyen arkadaşlar da 120 milimlik 2 tane fan kullanabilmekteler. Kasamızın üst tarafında ise 2 tane 2.0 kulaklık ve mikrofon jackı, reset ve power tuşları mevcut. Zaten şu fotodan gördüğünüz gibi üst tarafı dediğim gibi işlemci harici bir soğutucu, radyatör bağlarsak bunu rahatlıkla yapabiliriz. Yan tarafı temperli bir cama sahip, çok güzel bir kasa. Fiyat performans bir kasası, oyuncu bir kasası. Yani o kadar çok profesyonel bir kasa olduğunu söyleyemeyiz. Ama ve lakin kötü bir kasa değil. Amatörün bir tık üstünde bir kasa yapmışlar. Bence gayet hoş duruyor. Fiyat performans bir kasası. Zaten fiyatına baktığımız zaman da 750 lira harici bir fiyattan satıldığını görmektesiniz. Şimdi bu hazır sistemde bir tane power supply var arkadaşlar. Onu ben ayrı bir şekilde ince hesap sayfasından sizlere ve tabii ki resmi sitesinde söyleyeceğim. Power supply'ımızı bilinen bir marka Game Power'ın bir GP500'ye geçiyor arkadaşlar ve aktif PFC değeri olan bir power supply yapmışlar ve 80 plus'lık bronz bir sisteme sahip, üzerinde 140 milimetrelik bir soğutucu fanı var arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman teknik değerlerine hemen şöyle bir göz atmak istiyorum. 500 watt olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda koruma olarak yüksek güç, kısa devre, gerilim ve yüksek akım değerleri karşımıza çıkartmışlar. Bu da çok güzel bir avantajdır. Resmi sitesine girdiğimiz zaman arkadaşlar Game Power'ın iki tane aynı seriden var. Bir tanesi 550, bir tanesi 500 wattlık. Bizimkisi 500 wattlık olduğu için şu değeri göstereceğim. Zaten burada değerler mevcut arkadaşlar. 80 bronz olduğunu söylemiştik. 140'lık bir tane sessiz fan olduğu var. 100.000 saatten fazla bir çalışma ömrünü gösteriyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman da aktif PFC'nin 0.99 alternatif akımı doğru akıma çevirirken kayıpları minimuma indirdiği anlamına gelmektedir. Güç sinyal olarak ise 100 ila 500 milisaniye arasında tekamül etmekte. Bekleme süresi 17 milisaniye olarak geçiyor arkadaşlar. 100.000 saatten yüksek bir ömrü olduğunu söylemiştik. 500 wattlı ve diğer emniyet değerleri olarak da burada karşımıza standartları karşımıza getirmişler. Gayet de güzel bir power supply. Orta segmentlerde, oyunlarda ile bizim rahatlıkla işimizi görebilecek. Tabii ki daha ayrıntılar var ama bu ayrıntılara pek fazla girmek istemiyorum. Videomu kısa tutmak amaçlı. Eğer ki sizin sorularınız olursa mutlaka yoruma yazın. Bu arada açıklamada bunların da bütün özelliklerini yine ben sizler için yazmış olacağım. Oradan da bakıp sizler de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Ve en son olarak ise işlemci soğutucu var arkadaşlar. Yine Game Power'ın modelini koymuşlar. Bu da gayet güzel. RGB'li Air Blender dediğimiz çok sık kullanılan bir işlemci fanı. Gürültüsü değeri ise 26 desibellik bir değeri var. Artı eksi %10 olarak geçiyor tabii ki. Fan hızı ise maksimum 2000 RPM olarak geçiyor. Yani dakikadaki dönüş hızı. Tabii ki burada yine artı eksi %10'luk bir değer tekamül karşımıza çıkartmışlar. 120 santimlik bir fan boyutu var arkadaşlar. Bir diğer özellik ise hava akışının 36 olarak geçiyor. Aldığı havanın santimetre küp olarak geçiyor arkadaşlar. Bu da gayet başarılı bir işlemci fan olarak bizlere koymuşlar. Dediğim gibi ilk başta neydi arkadaşlar? Bizim işlemcimiz kutulu değildi. Onu da söylüyorum. Tray olduğu için harici bir mutlaka bir işlemci fanı koymak zorundalar. Koymuşlar, bunu koymuşlar. Bence başarılı bir seçenek, güzel bir tercih olmuş arkadaşlar. Değerli dostlar, bu kasamızda yani hazır sistemimizde işletim sistemi, klavye, mouse ve monitör dahil değildir. Az önce bahsettiğim ürünlerden meydana geliyor. Fiyatı 8.400 liralık bir fiyat var. Bir bilgisayar kasa alacaksanız bu bilgisayarı mutlaka takibe alın. Bilginiz olsun, gayet başarılı ürünlerdir. Bu arada demonte gönderim yapılamamaktadır. Yani siz parçaları ayrı ayrı alamıyorsunuz. Siz alıyorsunuz ve onlar size montaj yapıyor, test ediyor ve o şekilde gönderiyor arkadaşlar. Değerli dostlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Teknolog YouTube kanalında dilediğiniz diğer ürünlerde rahatlıkla videolarına ulaşabilirsiniz. Sayısız sizler için incelemeler yapıyoruz. Sizlere sadece gelip bu videoları izlemeniz, sorularınız varsa sorularınızı yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere faydalı ürünler, faydalı içerikler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bununla ilgili önerileriniz varsa önerileri de açığızdır her zaman. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.